Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şöyle üzeri nar gibi kızaran, aynı zamanda da yumuşacık, çok lezzetli bir poğaça tarifi hazırladım. Hemen bu güzel poğaça tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Poğaçamın hamuru için kasemin içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu döküyorum. Ardından üzerine 1 paket instant kuru maya ilave ediyorum. Ben kuru maya kullandım. Sizler dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Ardından içerisine 1 dolu yemek kaşığı toz şekeri de ekleyerek şeker ve maya erinceye kadar şöyle bir çırpma teli yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi de içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ederek ardından yavaş yavaş ve kontrollü olarak unu eklemeye başlıyorum. Poğaça hamurumuz ele hafif yapışan yumuşak kıvamlı olacak. Bu yüzden unun tamamını birden eklemeyin. Şöyle yavaş yavaş ekleyerek ve bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak unu ekleyip poğaça hamurunu yoğurmaya başlayın. İlk aşamada hamurum yoğunlaşıp ağırlaşıncaya kadar tahta kaşıkla karıştırdım ve sonrasında bu aşamada içerisine 1 tatlı kaşığı olacak şekilde tuzumu ilave ediyorum. Poğaça hamurlarında tuzu bu aşamada ilave ederseniz mayanızın aktifleşmesine engel olmayacaktır. Tuzu da ekledikten sonra artık tahta kaşığı kenara bırakarak yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Ben bu tarifimde toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım ama her un marka ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişeceği için sizler de lütfen kontrollü olarak ununuzu ekleyin. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine aldım ve tezgah üzerinde de en az 5 dakika boyunca şöyle özlü pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurdum. Hamurun kıvamını da şöyle yakından göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir poğaça hamuru olacak. Poğaça hamurumu kasemin içerisine alarak ve bir örtüye sararak kenarda 45 dakika kadar mayalandırdım. Mayalanan poğaça hamurumun içerisindeki maya kokusunun çıkması için önce şöyle bir karıştırıyorum ve ardından tezgah üzerine alıyorum. Hamurdan küçük bir mandalina boyutunda bezeler kopararak dilerseniz elinizle yuvarlayıp dilerseniz tezgah üzerinde bu şekilde yuvarlayarak bezelere ayırın. Tüm poğaça hamuru bitene kadar bu şekilde yuvarlak bezelere ayırarak kenarda hazırlayalım ve sonrasında her bir bezenin üzerine şöyle 1 çay kaşığı olacak şekilde yumuşak margarin ya da tereyağı yerleştirin. Yağın üzerine kolayca sürülebilmesi için mutlaka yumuşak kıvamda olmasına dikkat edelim. Şimdi bezemin bir tanesini aldım ve üzerindeki yağı bezenin her tarafına gelecek şekilde parmaklarımla yaydım. Bezemin her yeri eşit kalınlıkta olacak şekilde yuvarlak bir biçimde açtım ve sonrasında ortasına peynirli harcımı yerleştirdim. Kenarlarını içeri doğru katlayarak ve bu şekilde yine kalan yağları da kenar kısımlarına sürerek poğaçamı rulo şeklinde sarıyorum ve son şeklini böylece vermiş oluyorum. Yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine aralıklı olarak poğaçalarımı yerleştiriyorum. Ben bugün poğaçamı peynirli olarak hazırladım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki poğaçayı rulo şeklinde sararken çok sıkı sarmayın. Hafif gevşek olacak şekilde sararsanız içi de puf puf kabaracak ve yumuşacık bir poğaça olacaktır. Evet, tüm poğaçalarımı bu şekilde hazırladım ve tepsimin içerisine dizdim. Şimdi tepsi mayası vermek için üzerine bir örtü örttüm ve 15 dakika kadar kenarda mayalandırdım. Poğaçaların üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı kadar pekmez ve 1 çay kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyerek karıştırdım. Sonrasında tüm poğaçaların üzerine sürdükten sonra üzerine susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Bu aşamada fırınımızı da alt üst ayar 180 derecede en az 5 dakika açalım, ısıtalım. Isıtılmış olan fırında poğaçalarımızı pişireceğiz. Poğaçalarınızı önceden ısıtılmış fırında pişirdiğinizde hem daha güzel, daha çok kabaracaklar, aynı zamanda da çok güzel kızaracaklardır. Gördüğünüz gibi alt üst ayar 180 derecede, benim fırınımın ayarına göre 30 dakikada poğaçalarım çok güzel piştiler.
Pişen poğaçalarımı tezgahımın üzerine alıyorum ve üzerine bir örtü örterek 5 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. Şöyle size yakından da poğaçalarımın nasıl yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum. Evet, bugün sizlere çok lezzetli, yumuşacık bir poğaça tarifi sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.